yöntemleriyle ilgili olan ilk dersimize hoş geldiniz. Öncelikli olarak bir giriş yapmak istiyorum. Bu ders çerçevesinde neler yapacağımız konusuyla ilgili. Bilimin ne olduğu oldukça önemli. Bilimsel yöntemin ne olduğu oldukça önemli ve bu bilimsel yöntem kullanılarak nasıl akademik bilimsel çalışmalar yapılır, çok genel anlamda aslında bunun üzerinde duracağız. Akademik çalışmalardan kastımız başta ödevler olmak üzere daha sonra daha ileri aşamalarda tez, makale ve diğer bilimsel akademik çalışmalar bu çerçevede değerlendirilebilir. Önce bilim üzerine biraz konuşmakta fayda var. Bilimin ne olduğu konusu açıldığı zaman aslında dünyaya anlam vermekle ilgili bir faaliyetten bahsediyoruz. Tabii sadece bilim değil, dünyaya anlam verme konusunda diğer birçok alanın da düşünce beyan ettiğini biliyoruz, görüyoruz. İdeolojiler, dinler başta olmak üzere özellikle bilim söz konusu olduğunda ideolojilerin ve dinlerin bilim üzerinde de ciddi etkisi olduğunu göz ardı etmememiz lazım. Bu çerçeveden meseleye baktığımızda bilimin dünyaya anlam verme konusunda tek olmadığını öncelikli olarak tespit edebiliriz. Peki bilimin anlam vermesiyle, dünyaya anlam vermesiyle diğer alanların anlam vermesi acaba aynı mı? Hemen şunu söyleyelim, aynı değil. Özellikle kullandıkları yöntem itibariyle aynı olmadıklarını belirtmemiz gerekiyor. Bilim farklı bir yöntem kullanıyor. Dolayısıyla diğer alanlardan bu noktada ayrıştığını söyleyebiliriz. Nasıl bir yöntem? Buna değineceğiz. Aslında haftalarca konuşacağımız mesele hep bilimin bu yöntemiyle ilişkili olacak. Bu konulara girmeden önce hemen bir uyarıda bulunalım. Aslında konuştuğumuz meselelerin ciddi tartışmalı olduğunu söyleyelim. Bilimin kendisi de ciddi anlamda tartışmalı. Ama bu tartışmanın bilimin zaafı olmadığını da belirtelim. Aksine bu tartışmalar bilime güç katan meseleler. Bilimin bazı konulara açıklık getirememesi, bazı alanlarda zayıf kalması aslında bilimin gücü anlamına da gelebilir. İlerleyen aşamalarda bunun üzerine konuşacağız. Diğer dünyaya anlam vermeler açısından meseleye baktığımızda nasıl anlam veriyorlar? Tabii bunu biraz açmak gerekir. Bu açıdan bilgi türleri belki işimize yarayabilir. Farklı bilgi türlerinden söz etmek mümkün. Bunlar bilimsel bilginin de içinde olabileceği bir sınıflandırma çerçevesinde ele alınabilir. Gündelik bilgi çok önemli. Aslında yaşamımızın önemli bir kısmını gündelik bilgiyle sürdürüyoruz. Bilimsel olmamakla beraber gündelik bilginin işimize çok fazla yaradığını hemen belirtelim. Teknik bilgi yine bilimsel olmayan bir bilgi. Araçları kullanma, alet edevatları kullanma açısından mesele değerlendirilebilir. Bizim birçok alışkanlığımız görerek öğrendiğimiz, deneyimleyerek öğrendiğimiz bir bilgi türü. Sanatsal bilgi estetikle ilgili meseleleri daha çok merkeze alıyor. Hayata farklı bir renk katar sanat. Onun da kendine has bir bilgi alanı olduğunu söyleyelim. Din yine önemli bir unsur olarak hayatımızda var ve onun dayanmış olduğu bilginin kaynakları söz konusu. Bu da daha çok kutsallığa atıf yapar. Bu anlamda bilimsel bilginin referanslarından oldukça farklı bir
alan söz konusu dinsel bilgi açısından. Felsefi bilgi yine hayatı sorgulamak, hayatı anlamlandırmak için oldukça önemli bir alan ve daha bunu birkaç farklı unsuru da düşünerek başka şeyler de eklememiz mümkün. Ancak konumuz doğrudan bu olmadığı için çok fazla ayrıntılandırmanın da bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Bilimsel bilginin diğer bilgi türleri arasında aslında bir üstünlüğü olduğunu da söylemek çok doğru olmasa gerek. Tabii buradaki amacımızın ne olduğunu, dünyaya anlam verme açısından baktığımızda evet bilimin burada hatta sınırlı diyebileceğimiz bazı özellikleri olduğunu dahi söyleyebiliriz. Çünkü biz hayatı yaşarken aslında her konuda bilime başvurmuyoruz. Bilime başvurduğumuzda hayat, her konuda bilime başvurduğumuzda hayat çekilmez dahi olabilir. İnsanlarla ilişkilerimizi sürdürürken aslında çok da bilimsel bir tarz takınmıyoruz. Ya da hayatımızı yaşadığımızda işte çok farklı anlam dünyaları içinden hayatımıza yön veriyoruz. Yine yinelemekte fayda var. Bunlar bilimin zayıflığı anlamına gelmiyor. Bunu göz ardı etmememiz lazım. Tam tersine bilime bu şekilde baktığımızda aslında bilimin gücünü de göstermiş oluruz. Söz gelimi hastalandığımızda bilimsel yöntemleri kullanmak çok çok önemli, çok fazla işimize yarar ama aşık olduğumuzda bilimle ilişkilendirmek, beynimizdeki hormonlar üzerinden düşünmek aslında hayatımızda ciddi problemlere yol açabilir. Ya da sabah kalktığımızda ben bugün her şeyimi bilime göre yapacağım dediğimizde aslında hayat bizim açımızdan çekilmez bir hal alabilir. Dolayısıyla bilim ve bilimsel bilgi hayatın diğer unsurlarından bir unsur olarak düşünülmesi gerekir. Bazı alanlarda oldukça hayati ve çok çok önemli ama bazı alanlarda da çok fazla abartılmaması gerektiğini göz ardı etmememiz lazım. Bir başka mesele, bilim zorunlu olarak etik meseleleri içermiyor. Bu da bilimin gücünü kullanarak hayatımızda ciddi zorlukların çıkarılabileceğini, bilimin gücünü elde eden bazı insanların, grupların bunu insanlara tahakküm etmek için kullanabileceklerini de düşünmemiz gerekiyor. Tarihsel en önemli örneklerden biri de Alman nasyonel sosyalizm uygulamasıdır. Alman nasyonel sosyalistlerin kendilerini önemli oranda bilime dayandırdıklarını göz ardı etmememiz lazım. Dolayısıyla bilim zorunlu olarak etiği içermediğinden dolayı bilimsel faaliyetlerin insanları çok farklı şekilde etkileyebileceğini göz ardı etmememiz lazım. İşte ahlak, din ve diğer değerler bize etiği de hatırlatarak bilimin nasıl kullanılabileceğini, nerelerde kullanılabileceğini ve nereye kadar gidebileceği konusunda da bazı etik sınırlamalar çizmemize sebep olabilir. Örneğin mükemmel bir insan oluşturmak, insanı bir robot gibi düşünmek, bilimsel açıdan mümkün olabilir ama bunu yapmamız gerekir mi? Bu çerçevede ciddi anlamda tartışmaların olduğunu da düşünmemiz gerekiyor. Bilim zorunlu olarak ahlaki unsurları içermediğinden dolayı bilimi hayatımızın bir parçası haline getirdiğimizde, hayatımızı kolaylaştıran bir unsur haline getirdiğimizde evet oldukça faydalı ama aynı şekilde hayatımıza bir tahakküm de getirebileceğini göz ardı etmememiz gerekiyor. 1984 romanı George Orwell'ın bu noktada oldukça ilginç tartışmalara yol açabilecek bir metin olarak düşünülebilir. Aynı şekilde Hitler'in uygulamalarını
ya da başka totaliter rejimlerin özellikle bilime ilgi duyarak bazı şeyleri yaptıklarını göz ardı etmememiz lazım. O zaman bu tartışmaları yürüttüğümüzde evet, bilim oldukça önemli. Hayatımızın özellikle bazı boyutlarında çok çok önemli, yadsınamayacak şekilde önemli olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Ancak etik açıdan da oldukça dikkatli olmamız gerektiğini belirtmemiz lazım. Peki ne yapar bilimsel yöntem? Hemen şunu söyleyelim. Bilimi diğer bilgi kaynaklarından ayıran en önemli unsur kullandığı yol ve yordam, yani yöntemidir. Nasıl bir yöntem? Bunu anlamamız gerekiyor. Çünkü daha sonra hep bunun üzerine konuşacağız. Bunu anlayabilmek için de öncelikle modern bilim tarihine dair bazı konular üzerine konuşmamız gerekiyor. Görülecek ki bu modern bilimle ilgili meseleleri konuştuğumuzda bilimsel yöntemi de çok daha iyi bir biçimde anlamış olacağız. Modern bilim konusunda özellikle Galileo çok önemli bir yerde duruyor. Ama Galileo öncesinde ne vardı sorusunu soralım. Ondan sonra Galileo ile birlikte değerlendirebileceğimiz birkaç düşünür üzerinde kısaca duralım. Ve sonrasında Galileo'nun bilimsel yönteme kattıkları üzerinden aslında bilimsel yöntemin ne olduğunu düşünmeye başlayalım. Galileo öncesinde referans noktası oldukça önemliydi. İnsanlar özellikle doğrunun ne olduğu konusunda otoritelere referans veriyorlardı. Ne demek bu? Şu demek, bir şeyin doğru olup olmadığını otoriteler bu konuda ne diyor sorusunu sorup ona göre cevaplandırıyorlardı. Otorite dediğimizde de aklımıza öncelikli olarak Aristo'nun gelmesi gerekiyor. Evet, gerçekten de Ortaçağ Avrupa'sında skolastik düşüncenin en önemli referans noktası Aristo'ydu. Üstad Aristo böyle dedi dediğinde tüm tartışmalar bir şekilde kesiliyordu. Aristo'nun nasıl yorumlanacağını, daha doğrusu Kitab-ı Mukaddes yorumlarının nasıl olacağını yine Aristo yorumlarıyla birlikte değerlendirmek mümkün. Bu anlamda 3 referans olduğunu söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi ilki Aristo'ydu. İkincisi bu anlamda Kitab-ı Mukaddes, ona yönelik yorumlar. Tabi bu yorumların yine Aristocu bir biçimde yapıldığını göz ardı etmemek lazım. Üçüncü referans olarak da kilise, yani neyin nasıl yorumlanacağına karar veren bir otorite. Üçünü tek bir kaynak biçiminde de düşünmek mümkün. Sonuçta kilise çok önemli bir referans kaynağı olarak karşımıza çıkıyordu. Özellikle Galileo dediğimizde tabii referans noktasının değişmeye başladığını, insanların yapacakları hesapların, gözlemlerin, deneylerin önemli olmaya başlayacağını söyleyeceğiz. Tam da burada bilimsel yöntemin ne olduğuna dair de bazı ipuçları yakalayabiliriz. Aslında Galileo öncesinde yine söz gelimi gözlem yapıyor insanlar. Gözlem olmadan zaten hayat sürdürülemez. Biz hayatımızın her aşamasında aslında gözlem yapıyoruz. Tabii bilimsel gözlem dediğimizde daha sistematik bir şeyden bahsetmiş olacağız. Galileo öncesinde evet yine bazı gözlemler var ama insanlar bunu doğrunun bir referansı olarak düşünmüyorlar. Ne doğrudur ne yanlıştır sorusunu sordukları zaman otoriteye kulak veriyorlar. İşte Galileo'nun yapmış olduğu bu otoritenin sarsılması olarak düşünülebilir.
Ne demek istiyoruz? Şimdi bunu biraz açmakta fayda var. Ve ilk olarak Kopernikus'a gidelim. Kopernik, dünya merkezli evren anlayışını sarsacak bazı gözlemlerde bulundu. Ona göre dünya evrenin merkezi olamaz. Ne demek bu? Kilisenin kabul etmiş olduğu dünya merkezli evren anlayışının sarsılması demek. Peki neye dayanarak Kopernik bunu söylüyordu? Gözlem yaparak bunu söylüyordu. Ciddi bir aşama bu aşama. Çünkü Aristo ne diyor? Kutsal kitap ne diyor? Ya da kilise ne diyor yerine? Ben bunu bu şekilde gözlemledim yargısının karşımıza çıktığını görüyoruz. Kepler benzer bir şey astronomi alanında yapacak ve gezegenler üzerinden, uzay üzerinden bazı gözlemlerini paylaşacak. Yine aynı şekilde referans noktasının farklılaştığını görmüş olacağız. Kopernik ve Kepler gözlemlerle hareket edip referans noktasını değiştirmeye başlamış oldular. Burada çok önemli, genellikle ihmal edilen bir düşünür William Gilbert, gözlem yerine deneyi koyarak birçok meseleyi aydınlatmaya çalışacak. Deney burada çok ilginç bir noktada duruyor. Ne doğrudur, ne yanlıştır, ne masaldır, ne gerçektir. Ben bunu nasıl bilebilirim? Deneyini yaparak bilebilirim düşüncesinin yavaş yavaş yerleşmeye başlayacağı bir çıkış noktasıdır Gilbert'in yapmış olduğu. Ne yapıyor Gilbert? Özellikle magnetizma üzerinden çalışıyor. Mıknatıslar oldukça önemli Gilbert için. Tabii Gilbert aslında Kepler ve Galileo ile aynı zamanlarda yaşıyor. 16. 17. yüzyıl. 17. yüzyıl öncesine baktığımızda mıknatıs biliniyor ve sihirli bir güç olarak düşünülüyor. Tabii Gilbert deneylerle magnetizmanın ciddi anlamda aslında o gizinin olmadığını ortaya çıkaracak bazı sonuçlar elde ediyor. Yaygın olan bazı düşünceler var. Gilbert bunları deneye tabi tutuyor. Mesela şöyle bir düşünce var. Elmas demiri mıknatıs haline getirir. Gilbert ne yapıyor? Ciddi anlamda elmas harcayarak deney yapıyor. Ve çok ciddi elmas harcayıp deney sonucunda şöyle bir şeye ulaşıyor. Hayır, elmas demiri ne yapmıyor? Mıknatıs haline getirmiyor. Gilbert'in bu düşüncesi, deneye olan inancı oldukça önemli. Çünkü daha sonra modern bilimin en önemli unsurlarından biri deney olmuş olacak. Dolayısıyla Gilbert'in yapmış olduğu çalışmaları önemsemek gerekiyor. Gelelim Galileo'ya. Galileo modern bilimin kurucusu olarak görülür. Bu oldukça önemlidir. Tabii durup dururken modern bilimin kurucusu olmayacaktır Galileo. O deney konusunu bir araç olarak kullanacaktır. Aslında Gilbert gibi deneyi doğrunun bir parçası olarak görmüyor Galileo. Daha çok deneyi başkalarını ikna etmek için bir araç olarak görüyor. Bu da Galileo'yu oldukça önemli bir noktaya taşıyor. Çünkü Galileo'ya göre zaten gerçekliğin ne olduğunu o biliyor. Yapmış olduğu hesaplamalarla aslında gerçeğin ne olduğunu biliyor. Ama insanların ona inanabilmesi için ne yapacaktır? Deneyi bir araç olarak kullanacaktır.
Hakikat zaten belli, doğru zaten belli. O onun bilgisine ulaşabiliyor, yapmış olduğu çalışmalarla buna ulaşıyor. Ama insanlara da bunu göstermek gerekiyor. Şöyle bir şey yapacaktır. Bu da otoriteyi ciddi anlamda sarsan bir denemedir, bir deneyimdir, öyle söyleyelim. Aristo fiziğine göre, ki daha önce de söylemiş olduğumuz gibi Aristo'nun sözü oldukça önemliydi ve insanlar doğruyla yanlışın ne olduğunu Aristo üzerinden hareketle belirliyorlardı. Aristo öyle bir şey dediyse, bir söz söylediyse bu hakikati, doğruyu temsil ediyordu. Dolayısıyla bu şekilde değerlendiriyorlardı. Ancak Galileo bunu sarsmanın bir yolu olarak ayrıca deneyi kullanacaktır. Bunu görüyoruz. Aristo fiziğine göre maddelerin düşmeleriyle onların ağırlıkları arasında bir ilişki vardı. Yani şöyle diyelim, aynı özelliğe sahip ama ağırlıkları farklı olan iki cisim var. Birisinin 1 kilo, birisinin 2 kilo olduğunu düşünelim. Bunları eğer biz yüksekçe bir yerden atarsak 2 kilo olan çok daha hızlı, hatta diğerine göre 2 kat hızla yere çakılacaktı. Galileo bunun ağırlıkla ilişkili olmadığını söyledi ve o dönemin üniversitesine bir çağrıda bulundu. Ben bu konuyla ilgili bir deney yapacağım dedi. Halkı da davet ettiler ve yüksekçe bir kuleye çıkıp bir düzenek oluşturdu. İki cisim, iki gülle bunları yüksekten bırakacak ve bunların aynı zamanda yere düşeceklerini ortaya çıkaracak. İddiası buydu Galileo'nun. Ama işi ilginç kılan şuydu, yani Aristo'nun düşüncesinin yanlışlığını ortaya çıkarabilecek bir düzenekti bu. Ağırlıklar arasında 100 kat fark vardı. Yani iki gülle, söz gelimi birisi 1 kilo, diğeri ise 100 kilo ağırlığındaydı. Her ikisini bıraktığı zaman ne olacaktı? Galileo'ya göre aynı zamanda bunlar yere düşeceklerdi. Üniversiteden bilim adamları ve halkın olduğu bir ortamda bu deneyi yaptı Galileo ve gerçekten de 100 kat fark olmasına rağmen cisimler arasındaki ağırlık açısından her ikisinin de aynı zamanda yere çarptı. Ve gerçekten de onun dediği gibi oldu. Bu çok önemli bir eşik anlamına gelecektir. Çünkü deneyle aslında otoritenin sarsıldığı görünmüş olacak. Bu deney ve diğer anlattığımız gözleme dair şeyler modern yöntemin ne olduğunu da bize söylemekte. Yani aslında buradan elde edeceğimiz ipucuyla birlikte modern yöntemin ne olduğunu söyleyebiliriz. Konuyu bu çerçevede toparlayabiliriz. Bilimsel yöntem, modern bilimsel yöntem çok genel anlamda şu şekilde anlatılabilir. Öncelikli olarak sistematik bir veri toplamaya elverişli olması gerekiyor. Bu verilerin başkaları tarafından da elde edilebilecek bir yolla toplanması oldukça önemli. Yani kullanılan teknikler kişiye özgü olmamalı, başkaları tarafından da kullanılabilir olmalı. Somut olgulara dayanması bir başka özellik olarak düşünülebilir. Ve olan ile ilgilenmek, yani olgularla ilgilenmek oldukça önemlidir bilimsel yöntem açısından. Başka şekilde ifade edersek, bilimsel yöntemin spekülatif verilerle ilgilenmemesi gerekiyor.
tek kişinin deneyimi ya da gözlemiyle başka kimsenin deneyimlemeyeceği bir biçimde olmaması gerekiyor. Örneğin rüyadan elde edilen bir bilgiden söz edeceksek bu bilimsel bir bilgi olmayacak. Neden? Çünkü kişinin bireysel deneyimiyle ilgili bir mesele olarak karşımıza çıkıyor ve başkaları aynı şekilde olmayacak. Başkalarının deneyimi aynı şekilde olmayacak. Bunu söyleyebiliriz. Tabii bu tarz bir bilimsel yöntem tanımlaması, anlatımı aslında oldukça geniş bir taraftar kitlesi bulmakta. Ancak her bir unsurun ciddi tartışmalı olduğunu söylememiz de gerekiyor. Yine yinelemekte fayda görüyorum. Bunların tartışılıyor olması bilimin ya da bilimsel yöntemin zaafını göstermemekte. Aksine bu tartışmalar zaten bilimin de istemiş olduğu, bilimsel yöntemin de istemiş olduğu tartışmalar olarak karşımıza çıkmakta. Peki bilimsel yöntemden bahsediyoruz. Bu yöntemi biz nasıl kullanacağız? Daha önce söylemiştik. Özellikle yapacağımız çalışmalarda bilimsel yöntemi ve teknikleri kullanmamız gerekiyor. Çok genel hatlarıyla bahsedeceğiz çünkü oldukça derin tartışmaları da barındırıyor bu söylediklerimiz. Ancak biz hem daha rahat anlaşılması hem de bu düzeyde bu tartışmaları çok fazla gerekli görmediğimiz için genel hatlarıyla anlatacağız. Öncelikli olarak şunu söyleyelim. Bilimsel verileri az önce anlattığımız şekilde ya biz elde etmeliyiz çalışmalarımızda kullanmak için ya da bu yöntemleri kullanan insanların çalışmalarından faydalanarak bilimsel çalışmamızı hazırlamamız gerekiyor. Bu çerçevede çok önemli iki soruyu sürekli aklımızda tutmalıyız. Bunlardan ilki neye göre, ikincisi ise kime göre. Ben bir bilimsel çalışma yapıyorsam bu soruları sürekli sormam gerekiyor. Neye göre sorusu daha çok benim kendi verileri elde etmemle ilgili, hangi tekniği kullanarak bu verileri elde ediyorum ve bu teknik bilimsel olana uygun mu biçiminde düşünmem gerekir. Ya da veriler var, başkaları tarafından bu veriler elde edilmiş ancak ben onu bizzat kendim yorumluyorum. Dolayısıyla neye göre sorusuna muhatap olacak iki önemli unsur olarak bunları söyleyebiliriz. Kime göre sorusunda ise daha önce bilimsel tekniklerle elde edilmiş ya da bilimsel akıl yürütmeyle elde edilmiş düşünceler, fikirler ve yorumlardan söz ediyorsam o zaman neye göre sorusu yerine kime göre sorusunu sormam gerekiyor. Niye bu iki soru oldukça önemli? Çünkü benim bilimsel çalışmamda mutlaka dayanaklar göstermem gerekiyor. Ve bu dayanakları okumuş olduğum bilimsel kaynaklar ya da elde etmiş olduğum bilimsel verilerden çıkarmam gerekiyor. Edebi bir eserde, söz gelimi bir roman yazdığımda kimse benim o romanın içindekileri neye göre, kime göre yazdığımı benden istemeyebilir. Sonuçta roman hayal dünyasıyla ilgili, estetik duygularla ilgili, dili kullanmayla ilgili. Dolayısıyla neye göre ve kime göre sorularını yönelttiğimde basit bir biçimde bana göre diyebilirim. Ama bilim açısından meseleye baktığımızda bana göre cevabı yetmeyecektir. Sen
bu bana göreyi nasıl oluşturdun? Neye dayanarak oluşturdun? Buna da cevap vermem gerekecek. Dolayısıyla benim öncelikli olarak kime göre ve neye göre sorularına sağlıklı cevaplar bulmam gerekiyor. Neye göre konusunda verilerin derlenmesi, toparlanmasından söz ettim ya da bu verilerin kullanılmasından söz ettim. Kime göre sorusuna cevap içinde hangi yazardan, hangi düşünürden bunu aldığımı belirtmem gerekecek. Dolayısıyla her halükarda benim bir referans sistemi kullanmam gerekecek. Bilimsel yöntemde olmazsa olmaz bir özellik referans sistemidir. Daha sonraki zamanda referans sistemiyle ilgili konuşacağız. Bugünlük bu kadar yeter. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Herkese sağlıklı günler diliyorum.